Herkes arsasına mesela tiny house koyabilir mi? Yani biz bir imar iznine tabi miyiz? Hem Isıtmak küçük, daha zor olabilir soğuyan evet. İnsanlar da birbirlerini ısıtıyorlar kalabalık İşte olunca. beni en geren ve şu anda ikinci el piyasası ne bunun? Yani ne yapacağız bunu? Bunu size geri mi vereceğiz? Geri versek alıyor Sahibinden musunuz? satılır mı? Tiny house prosedürü nedir? Evet. Yani şu anda çok acayip trend, zaten videonun başında da söyledik, yani müthiş bir trend bir konu. Herkese merhaba. Ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Evimize hoş geldiniz. Tiny House'umuza hoş geldiniz. Kanalımıza da hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Kanalımızı ilk kez ziyaret ediyorsanız abone ol tuşuna basıp abone olmayı, çan tuşuna basıp hatırlatma almayı unutmayın. Çünkü her perşembe Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'da yaşamakla ilgili harika videolar yüklüyoruz. Sizin ev arayışlarınızda size yardımcı olmayı çok seviyoruz. Evet. Sizden haber almayı çok seviyoruz. Sizlerin yorum yazmasını çok seviyoruz. Bize ulaşmak isterseniz bir telefon, bir WhatsApp mesajı ya da bir e-mailiniz bizim için yeterli. Sizden haber bekliyoruz. Unutmayın, Bodrum bizden sorulur. Evet, Bodrum bizden sorulur. En çok sorulan soruyu bulduk Evet. ve önündeyiz. Yılların trend konusu. Belki 2-3 yılın trend konusu. Evet, çok Bodrum'da tiny house yapalım. Arsa alalım, tiny house yapalım. Arsa kiralayalım, tiny house yapalım. Tiny house'umuzu nereye koyacağız? Tiny house kaç para? Bunların hepsine Hakan Bey'le cevap bulduk. Hadi gidiyoruz röportaja. Bu hafta bize en fazla gelen soruyu yanıtlamak için kaynağını bulduk. Meltem, Arda, yani bu bizim daha önce de geliyordu bu sorular da bizim böyle kanal kurmamız gerekiyormuş bu soruya cevap verebilmemiz için. Arsam var, tiny house kondurabilir miyim? Arsam var, benim iznim var mı? Arsam yok, arsa kiralayıp tiny house koyabilir miyim? Tiny house ne kadar Meltem? Gibi böyle tonlarca soru geldiği için. İmarsız arsaya tiny house alabiliyor muyuz? Evet, kaynağını bulduk. Hakan Bey'e ulaştık, sevgili Hakan Bey'e. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kanalımıza. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Derekre'ye. Harika bir yerdeyiz. Anlatmama gerek yok. Birazdan zaten hepsini göreceksiniz. Önce biz biraz Hakan Bey'i tanıyalım. Evet. Hakan Bey, biraz bahseder misiniz kendinizden? Neler yaptınız? Bu tiny house konusunda bu bilgiye gelmek için neleri aştınız? Ama şeyi de sorabiliriz. Hani diğer konumuzla alakalı da olabilir. Göç müsünüz bir kere siz buraya? Yani hani o da Evet. çok önemli. Evet. Hani oradan da böyle kısacık oradan alabilirsiniz. Tabii biz 2018'de Bodrum'a geldik. Ailece. 2 çocuğum var. Onlarla burada okul konusu bir soru işaretiydi açıkçası ilk etapta. Fakat okullar konusunda gerçekten burası çok zengin. Onu çözdük. Evet. Onun dışında tabii benim işlerimle çok paralel ciddi bir pazar var burada. İç mimarım ve burada çok fazla tadilat işleri oluyor. Onları yürütmek adına gelmiştim. Ama burada biraz daha tiny house pazarına kaydık. Çünkü talepler bu yönde gelişti. İnsanlar bu problemi gerçekten bir problem olarak görürsek çözmek için tiny house gibi yapılara yöneliyorlar burada. Ve böyle talepler geldi çok fazla. 2018'den beri de burada imalatlarını yapıyoruz. İlk geldiğiniz zaman itibariyle bu işe girdiniz. Evet, yani. evet. Peki burası Dereköy nereden aklınıza geldi? Çünkü burası benim en sevdiğim yer Bodrum'da. Kesinlikle bir numara. Evet, doğayla iç içe çok güzel bir bölge. Bodrum'un hem çok uzağında değil hem de çok doğanın içinde bir yer. Burası şöyle oldu. İlk geldiğim zamanlarda arsa arayışına girdim. Ve burayı buldum. Yani çok fazla arsa gördükten sonra buldum tabii. Ve buraya direkt böyle bir yerleşim başlattık. Süper. Çok güzel. O zaman hemen ilk soruyla başlıyorum. Bu benim hep merak ettiğim soru. Çünkü ben de içine girince acaba yaşayabilir miyim dedim. Kimler tiny house'da yaşayabilir? Yani size başvuran, sizden bunu isteyen kişilerin, siz muhakkak ortak bir yani gözlem yapmışsınız. Bir kere siz tiny house'da yaşayabilir misiniz? Şöyle, evet, biz bunu deneyimledik. Uzunca süre kaldık tiny house'ta.
Ailece kaldık. Çocuklar çok memnun. Birincisi. Çünkü ebatlarına uygun. Ebatlarına uygun, evet. Üst Onlar için katta ayakta durabiliyorlar. oyuncak ev gibi hissediyor. Tabii kesinlikle, yani onları bıraksak sürekli tiny house'da yaşarız. Ama tabii bazı konforlardan ödün vermeniz gerekiyor. Alan çok kısıtlı. Kışın hava zorladığı, dışarıda soğuk olduğu, yağmurlu olduğu zamanlarda içeride kalmak zorundasınız. O da küçük alanda bir yerden sonra insanı zorluyor. Yani o yüzden aslında kalabalık olmamak lazım. Evet. Birinci öncelikle. Sonra yaşam tarzınızın buna uyması lazım. Daha minimalist yaşama adapte olabilmeniz lazım. Daha az eşyayla, daha az... Yani benim kıyafet odamı mesela komple şöyle benim kıyafet odamı yayınlayıp bir tane çarpı koyalım. Topuklu Ya da- ayakkabılarını nerede koyacağım mesela? Üste yağmur yağdığı zaman artık içlerinden bitkiler çıkar. Evet. Saksı olarak kullanıyoruz onları kenarda. Evet, kıyafet odası için ayrı bir tiny house düşünebilirsiniz. İkinci tiny house'u da sattı sana şu an. Sadece stilettoların için. O yüzden minimalist yaşama uygun olan insanlar burada yaşayabilir. Evet. Biraz minimalize olmak gerekiyor gerçekten, ya da az eşya ile yaşamak gerekiyor. Eşyalardan biraz kurtulmak gerekiyor açıkçası. Evet. Belki biraz da rahatlama sebebi o, hani dünya bir yere doğru, bir yöne doğru gidiyor. Nihayetinde pandemi de bize böyle birçok şeyi öğretti. Evet. Bunlardan belki ilki de buydu, hani doğayla bütünleşik yaşamak, ama birbirine paralel değil. Yani hani eşyayla, materyalistlikle doğa böyle çok paralel gitmiyor zaten. O yüzden belki de bu yöndür. Doğru yön bu yöndür, bilemiyorum. Çok Evet, muhtemelen düşündürüyor bu konu beni. Evet, gerçekten. Bunun altında da bir felsefe yattığını düşünüyorum. Bu soruların arasında yok ama siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet, yani uzak doğuda çokça var aslında bu. Yani daha az materyalle yaşam. Öyle bir şey varmış, bir Japon felsefesi. 100 eşya. Yani Evet. hani tamamıyla çorap mesela bile bir eşya olarak. Evet. Bir eşyayı çıkartmadan diğer eşyayı evinize almayın. Sadece 100 eşyayla yaşayın. Evet. Ki son derece rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Gerçekten yaşanıyor rahatlıkla ve biz burada kaldığımız sürelerde hep deneyimledik. Çok daha kolay hazırlanıyorsunuz. Bir yere gideceğiniz zaman evden çıkma süreniz çok daha kısa Hızlı oluyor, Daha hızlı az oluyor. stres. Daha az stresli Daha basit oluyor. bir hayat Daha ve basit daha rahat. gerçekten. Yani evde çok fazla eşya ve evin içinde kat ettiğimiz mesafeler burada yok. Aslında kapsül gardırop da, yani Steve Jobs'ın da giyindiği şekilde, bu da sabahleyin kıyafet bizde çok stres yaratıyormuş. Evet. Ne giyeceğim şey bilmediğimiz bir stres aslında. Farkında değiliz. Kesinlikle. Aynı yani tek rengin, beğendiğin tişörtün birden fazla versiyonunun olması demek, alıp her gün birine işte siyah, sürekli siyah giyinmek, sürekli siyah beyaz giyinmek, o stresi sokmuyormuş. Fakat hiç giymediğin bir kırmızı kazağın dolapta olması her an giyilebilir ama giydiğimde yakışmaz ve bütün gün üstümde çok kötü durur hissiyatı da bir stres sebebiymiş. Kapsül dolap da öyle çıkmış. Enteresan. Yani o zaman herkesi tiny house'da yaşamaya ve Davet- bu Japon felsefesini kabul etmeye Davet ediyoruz. Ya ediyoruz. bana gelen sorular hep şu şekildeydi arkadaşlarımdan, çevremden. Ya Arda, bakıyoruz Bodrum'daki evler, yani bizim beğeneceğimiz evler 7-8 milyon liradan başlıyor. Üstelik metrekareleri de küçük. Yani metrekare de büyük değil. Arsa metrekareleri de büyük değil. Ve diyorlar ki yani biz bu hayalimizi bu rakamlara yapmamıza ihtimal yok. O zaman ne yapalım? Biraz uzağa gidelim. Ufak bir arsa alalım. İmarlı olmadığı zaman da makul fiyatları alalım. Üstüne de bir tane tiny house yapalım. Sen bize böyle arsalar bul. Evet. Ama öyle bir bilgi kirliliği var ki aslında. Sanki her yere tiny house yapılabilirmiş. Her yere tiny house konulabilirmiş gibi. Onu bir öğrenmemiz lazım. İkinci soruya Hakan bağladın. Bey'den. Tebrik ederim. Evet. Gene harika bir iş çıkarttın Teşekkür sorular ederim, açısından. sağ ol. Harika. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Evet, ikinci soru. Moderatörlüğümü Evet, güzel takdir pas ettiğin verdin. için İkinci sorumuz da bu. Herkes arsasına mesela tiny house koyabilir mi? Yani biz bir imar iznine tabi miyiz bu konuda? Şöyle, tekerlekli ve ruhsatlı bir tiny house'unuz varsa bu aslında bir taşıt ve bu taşıtı siz istediğiniz yere park edebilirsiniz. Kimseye engel olmadığı sürece. Yani Taşıt derken karavan mı oluyoruz? karavan tabii. Statüsü Karavan karavan. ruhsatlı. Statük, evet. Evet, taşıt yani ruhsatı olan bir taşıt oluyor. Dolayısıyla bunu düzgün bir şekilde park ettiğiniz her yerde durabiliyor. Onunla ilgili bir kısıtlama yok. Yani Sahile gidip durabiliyorum. tabii yani arabanızı park eder gibi park edebilirsiniz. Tabii orada park ettiğiniz bölgenin izinleri, işte bölgenin özel durumları olabilir. Evet. Onlara dikkat etmek lazım. Ama kendi arsanızda park etmekte ya da kendi arsanıza koymakta bir sıkıntı yok. Artı dışarıda herhangi bir park alanına da bunu park edebilirsiniz. Sığdığı bir yerse tabii. Yola taşmıyorsa, birinin geçişine engel olmuyorsa park edebiliyorsunuz.
Ama Tekerleğimiz bir yok. de şunu da düşünmek lazım. Bazı insanlar tiny house'dan bayağı bir villa yapıyorlar. 3-4 tanesini birleştiriyorlar. Üst kat çıkıyorlar. Hani onların tekerleğinin olmasına imkanı ihtimal yok. Yok. O noktada artık tiny house olmaktan çıkıp artık imar olan bir arsada olması gerekiyor değil mi? Mı? Şöyle aslında tekerlekli yapabileceğiniz ölçüler belli. Bu ölçülerin dışına çıktığınız gibi, çıktığınızda aslında dediğiniz gibi bu tiny house olmaktan çıkıyor. Bir yapı statüsüne giriyor. Yapıyı da her türlü izne tabi olduğu için izin alarak yapmanız gerekiyor. Evet. Bir de biz geçen Hakan Bey'le konuştuğumuzda ben ona şaşırdım. Dedi ki yani illa tekerleğin üzerinde durmasına gerek yok tiny house. Yani alt takım, tekerlek takımı aslında ayrı satın alınabilen bir parça. Yani yanlış söylüyorsam düzeltin doğru, lütfen. evet. Onu isterseniz tiny house'unuzu koyup atıyorum başka bir yere götürecekken tekrar takabilirsiniz. Yani o çıkartılıp takılabilen bir ekipman Tabii evet. olabilir. Bu tasarıma göre değişiyor. Her tiny house'da bu olmuyor. Bazı tiny house'larda bunu yapıyoruz. Bu ölçülerle de alakalı. Ölçüyle de alakalı tabii. Yani üst yapının tamamen alttaki şaseden ayrılması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Hepsinde geçerli olmasa da. Peki ben bir arsa aldım. İmarı yok. Evet. Gene gelip sizden bir tiny house alıp belediyeye gitmeden alıp onu geceliğin getirebiliyor muyum arsama? Arsa ama şey değil, imarı yok. Özür dilerim, tarla. Evet, gece götürmeyin bence. Gündüz daha sağlıklı olur. Evet, yani hiç de götürebiliyorsunuz engel tabii. Yani sonuçta bir taşıt yine tekrar. Peki. Karavan park etmekle aynı. Çok iyi anladım. Peki sit alanı? Orada da yine aynı durum söz konusu. Bir karavanınızı park edebiliyorsunuz oraya. Tiny house'u da park edebilirsiniz ya da bölgenin özel bir durumu varsa onu bölge yetkililerinden öğrenmeniz gerekiyor. Yani oraya hiçbir şey konulamıyordur, özel bir alandır. O zaman durum değişir tabii ama normal olarak park ettiğiniz bir taşıtınızı oraya da park edebilirsiniz. O zaman tecrübesel olarak sorayım. böyle uç noktaları çok seviyorum. Hiç tiny house kaldırıldığını gördünüz mü yani? Şu ana kadar görmedim, hayır. Enteresan. Evet, Yani evet. Neticede insanların endişelendiği şey bu yapının sanki betonmuşçasına düşünüp ya bir şey olursa, çünkü yine de hala bizim ülkemiz biraz endişeli bir profile sahip olduğu için hala imtina eder buraya koymaktan bunu. Ama çok haklı değil miyiz? Çünkü bizim devletimiz her zaman önce izin verip ondan sonra ceza kesmek üzerine bir sistem kurmuştur. Evet. Yani hani bunu da söylemek lazım. İnsan gerçekten huzursuz oluyor. Geçen babamla konuşuyoruz. Diyor ki tamam diyor, biz diyor alalım tiny house'ları koyalım diyor. Ondan sonra devlette de diyecek ki diyor, bu iş çok abarttı. Her yer tiny house koyalım. Yasalar değişti. Yarından sonra yani endişeye bakar mısın? Tabii şu ana kadar olmadı ama olmayacağı garantisi yok. Garantisi yok. Tabii kesinlikle ileride bir yasa değişikliğiyle bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeler olabilir. Evet. Peki biz bunu nasıl getireceğiz? Nakliyesi nasıl oluyor bunun? Ben kendim götürebiliyor muyum? Deminki tabii tekerlekli, tekerleksiz ayrımına geliyor. Nakliyesi nasıl oluyor bunun? Nakliyesi şöyle, karayolunda yolculuk etmeye müsait yapılar. Fakat ağırlıkları 3,5 tonlara kadar ulaştığı için sizin götürmemeniz daha iyi olur. Daha güçlü bir aracın, ağır bir aracın bunu çekiyor olması, aynı zamanda sürücünün de bu konuda deneyimli olması önemli. Ben Çünkü onu sivil biri olarak, sivil demeyeyim de yani normal bir vatandaş olarak kendim en az herhalde 3000 motor üstünde bir arabayla çekmem mi gerekiyor motor aslında? gücü Bunu anladım. artı aracın ağırlığı, bunların hepsi önemli ve aslında bir kamyon sürüyormuşçasına arkanızda büyük bir yapı var. Doğru. Kasanın büyüklüğü gibi, kamyonun kasasının büyüklüğü gibi çevrenizde bir yerlere takılabilecek bir büyüklük taşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu uzman birisinin yapması daha doğru olur ama küçük tiny house'larda bunu kendiniz de yapabilirsiniz rahatlıkla. Tabii yani karavana yakın boyutlarda, taşıtlarda bunu kendiniz de aracınızda çekebilirsiniz ağırlıkların düşük olması kaydıyla. Peki genel yaygınlık olarak soruyorum. Bunu böyle alıp nakliye ettirmek mi daha yaygın bir çözüm, yoksa getirilip burada mı montajının yapılması daha yaygın? Genelde fabrika ortamında üretim ve sonra da çekiciyle nakliye şeklinde yapılıyor. Anladım. Daha doğru olan o. Daha doğru onu. Böyle Evet. daha sağlıklı. Sağlıklı oluyor. Tabii diğer versiyon da var ama onu daha sonra hareket ettirmek istediğinizde zorlanabilirsiniz. Bir sorum var, önemli Olur, bir olur. soru. Biz tarlaya tiny house'umuzu koyduk. Sonuçta tarlaya elektrik bağlatamıyoruz, su getiremiyoruz. Bizim sonuçta bir evimiz var, pırıl pırıl harikulade bir ev ama suyumuz yok, elektriğimiz yok. Ne yapmamız lazım? Tarlada herhangi bir kuyunuz varsa oradan alabilirsiniz suyu. Elektriği güneş enerjisiyle sağlayabilirsiniz. Ya da depolama usulüyle, yani işte suyu su deposuna Koyarak. kullanarak, bittikçe tekrar su isteyerek böyle bir su sağlayabilirsiniz. Tabii daha zor bir sistem olur ama tiny house'daki su kullanımı daha az olacaktır. Bir şekilde idare eder diye düşünüyorum. Peki benim burada yaşamak için, ben bunu koydum, burada yaşamak için izne ihtiyacım var mı?
herhangi bir kanuna veya bir şeye tabi mi burada yaşamak? Şuna benzetiyorum. Karavanınızda ya da teknenizde yaşamak Bunu için mobil olarak düşünmemiz gerekiyor Evet. her daim aslında, değil mi? İzne Bir tabi bulut değilsiniz. yerine Evet. Mobil bir araç. mobil bir aracın içinde Ama tabii yaşıyormuş. tekerlekli olan modellerinden bahsediyoruz. Özellikle bunu Tabii, anlamaları lazım. Yani bu evin alternatifi değil. Bu yeni bir hayat şeklinin alternatifi ve bunu kafada oturtarak gelmek lazım. Yani ben bir eve 7 milyon vermeyeyim, ne güzel 500 bin arsayı alayım, 300-400 bin liraya da tiny house'u koyayım, o 7 milyonluk adam onu almışlığıyla kalsın değil maalesef. Yani. Evet, farklı yaşam tarzları. Yani o biraz benim arkadaşlarımda, özellikle tanıdıklarımda öyle bir şeymiş gibi, hani bir cheat code gibi yani. Evet. Cheat code'u aşağıya yazarsın lütfen. Peki güneş enerjisini biraz daha açalım mı? Neler Tabii. yapıyoruz? Yani nasıl yaşayacağız güneş enerjisini? Nasıl kullanacağız burada? Tabii güneş enerjisini de şöyle yapabiliriz. Çok fazla elektrikli cihazlara bağlı kalmazsak yüksek güç çeken, Mesela? mesela fırın, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, bunları çok yüksek watt çeken versiyonlarını tercih etmezsek güneş enerjisini daha küçük bir sistemle çözebiliriz. Ama bunları da kullanacağım derseniz çok büyük yatırımlar gerekiyor. Özellikle akü anlamında. Çok fazla akü gerekiyor. 7 milyona gidiyoruz. 7 olmasa da 6,5 milyon. Gidiyor. Ama orada elektriğe para vermiyorsun. Bizim için Bodrum'da, onun için her şeye razı olabiliriz yani. Evet, onlarda ısıtmada mesela elektriği kullanmanız çok zorluyor sistemi. Yani ısıtma anlamında elektrik çok yüksek watt gerektiren, yüksek güç gerektiren bir sistem kullanıyor. Dolayısıyla mesela ısıtmayı küçük şirin bir sobayla, kuzineyle yaparsanız kışın İşte, ateş yakın. evet, ateş yakabilirsiniz. Daha çok doğada olmaya yönelmek için aslında tiny itiyor. house. Evet, Hakikaten dışarıya insanı itiyor yani içeride. dışarıya Evet. itiyor. Yani orada sadece uyu. Evet. Yani aslında herhalde Maslow'un şeyine geliyoruz. İhtiyaçlar yani. Orada uyu. Evet. Dışarıda da doğada da yaşa. Yani Kesinlikle. Yemeğini burada gene ateşte yap. Evet. Yani bildiğin gerçekten doğada yaşa. Ve Bodrum buna ne kadar uygun bir yer değil mi? Düşünsene. Yani Bilmiyorum. 7-8 Ben ay bu konuda cevap doğada vermem. yaşanabilir. Bu konuda Bu cevap kıştan sonra tabii yani şey yap. Buna pek Evet, uygun bu kış edilmemiş çok olabilir. uygun. Keşke daha. Bodrum'u çok seven bir partnerim olsun. Neden? Bodrum'u seviyor musun? Bayılıyorum. Hemen kamerayı bana ver o zaman. Sevmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Gayret, bir gayret. Ankara'yı daha sevebilirim. Peki o zaman biraz daha yaşamın içine doğru girelim. Burada duvar kalınlığı ne ve bunun izolasyonunu nasıl sağlıyoruz? Evet, şöyle duvar kalınlıkları minimumda tutuluyor. Yani çok fazla arttırmamamız lazım ki içeriden yer kaybetmeyelim. Doğru. Dolayısıyla yalıtımı da en efektif yapan malzemeleri bulmaya çalışıyoruz burada. Duvar kalınlıkları 8-10 santimlerden başlıyor. İçindeki strüktüre, yani binanın yapısını taşıyan taşıyıcılara, içinden geçen tesisata göre 15-16 santimlere kadar gidiyor. Çok fazla kalınlaştırmıyoruz yine. Yalıtım olarak da ısı yalıtımında özellikle ekolojik ya da insan sağlığıyla dost malzemeleri kullanıyoruz ki içeriye herhangi bir gaz salınımı olmasın. Herhangi bir ısınma, soğuma durumlarında bunların gaz salınımları oluyor. Onlar içeride yaşamı rahatsız etmesin diye taş yünü gibi, işte mantar gibi daha ekolojik, eco-friendly ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Peki işe yarıyorlar mı? Yani bu kış mesela oldukça soğuk bir kış geçirdik Evet. Bodrum'da. Yani biz kendi evlerimizde bile, evlerimizin içinde bile donduk. Bir tiny house'da yaşıyor olsaydık ne beklememiz lazımdı böyle bir kışta? Mesela Şöyle- demin duvarı sorarken çatıyı unutmuşum aslında orada bahsederken. Çatıdan da bahsettim. Çok yağmur aldı bu sene. Evet, çatı da aynı şekilde. Burada herhangi bir sorun yaşamadık. Özellikle en soğuk zamanlarda gelip burada konakladık. Kendimiz de test ettik. İçinde bir tane klima var. Bizim burada elektriğimiz olduğu için, burada bir ev var. Eve bağlı bir elektriğimiz var. Oradan elektrik alabildiğimiz için klimamızı çalıştırabiliyoruz. A++ bir klimamız var ve onunla bütün ısınmayı hallettik. Çok da sıcak oluyordu hatta. Geceleri cam bile açmam gereği duyduk yani en Aslında soğuk belki havalarda. Normal burada yalıtımsız bir evden çok daha da rahat yaşandı. Kesinlikle. Çünkü duvarı Hem ısıtmak küçük- daha zor olabilir soğuyan Evet. Ve insanlar da birbirlerini ısıtıyorlar kalabalık İşte olunca. beni yani. en geren ve şu anda söylediğin şey inanılmaz beni böyle rahatsız ediyor. Beni de o kadar mutlu ediyor ki yani. Biliyor musun? Aynı odanın içinde sürekli birbirimize bakıyoruz. Ben bir tane çift izliyordum öyle YouTube'da. Aman Allah. Bir de biliyorum ya o açı aslında küçük ama arada bir tane de karavanları var, seyahat ediyorlar. O küçücük noktada bütün gün ne konuşursun acaba diye kendi kendime böyle yiyip Ama duruyorum. tekneyle dünyayı gezenler var. Okyanuslarda kalıyorlar. Çok teşekkür ederim. Doğru örnek.
içeride ferahlık vardır. Bir de içeri görelim Bir de istedik yaşayalım açıkçası. ya. Yani Yaşayalım. madem ben tiny house almaya karar verdim. Biraz Ama ben istemedim burada çekim yapılsın çünkü çok dar olur diye düşündüm. Baktık ama hiç dar değil. Gayet rahatlıkla Ben deniyorum şu oturabiliyoruz. anda. Ve şuradaki camdan dışarıya bakmak da çok keyifli. gayet güzel, harika. O yüzden biraz biraz değiştirdiğiniz iyi oldu. Şimdi biraz lastiklerden, bir de tiny house'u koyacağımız zeminden bahsetmek istiyorum aslında. Bu da bir önemli bir soru. Nasıl bir zemin lazım buraya? Tabii şöyle bir zemin lazım. Tiny house koyduğunuzda orada batmamalı. Ya da tiny house oraya ulaştırabilecek sağlamlıkta bir zemin olmalı. Çünkü ağır yapılar 3-3,5 tonlar civarında ağırlık basıyor. Ve süreçte de orada işte çamurlanıp batırmayacak ya da eğilip bir şekilde toprağa gömülmesine engel olacak sert bir zemin lazım aslında. Bir de aslında belki güneşe göre iyi bir konumu seçmek lazım. Çünkü güneş enerjisi daha çok opsiyon olacaktır. Evet, konum önemli. Yani yazlık bir yerdeyseniz sürekli güneş altında olmak istemezsiniz. Isınma anlamında ne kadar yalıtımı iyi olsa da güneş zorlayacaktır bir yerden sonra. Bir gölge ya da ağaç altı her zaman daha idealdir. Peki neticede bahçeli ev kıvamındayız aslında. Birincisi böcek, diğer konu hani rutubet. Bahçe katı yaşayan herkesin bildiği bir takım sorunlar. Bunları nasıl çözüyoruz? Rutubetle ilgili hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü toprakla bir alakası yok yapının. Topraktan tamamen kopuk. Herhangi bir rutubet çekebileceği bir yüzeye temas etmiyor. Ve kendi yalıtımı da aynı şekilde içeriye su almayacak şekilde yapıldığı için rutubet problemi olmuyor. Ve havalandırdığınız sürece içeriği de, yani içeride çok fazla camları kapıları kapalı tutup nemli bir ortam yaratmadığınız sürece rutubetle ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. Hatta çok konforlu diyebilirim. Özellikle Bodrum'da rutubetle ilgili çok problem yaşanıyor. Burada onların hiçbiri yok. Böcek konusunda da camları kapıları ne kadar açık bırakırsanız o kadar girer. Yani normal bir evdeki gibi. Ya da sinek telleri var burada. Onları kullanıyoruz. Özellikle işte bahçe katı evlerde yaşanan sorunlar burada yaşanmıyor. 2 katlı tiny house yapabiliyor muyuz? Ya 2 kat olabiliyor mu? Bize hep istiyorlar ki hep havuzlu evimiz olsun. Bodrum'a geldik, havuzumuz çocukları olsun. Çocukları oyalamak için yani. de öyle. Yani acaba tiny house'umuzun önüne de bir havuz koyabilir miyiz? Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? 2 katlı tiny house aslında tam olarak mümkün değil. 1,5 katlı gibi oluyor. Yani karayoluna çıkabilmesi için gerekli 4 metre yüksekliğimiz var. Maksimum 4 metre yüksekliğimiz var. Bu yüksekliği geçmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir katı tam kullandığımızda onun üstündeki ya da altındaki kat yarım bir kat oluyor. Yani eğilerek girilen bir kat oluyor. Bu şekilde yapıldığında yatak oraya genelde konuluyor ki yatılan bölgede ayakta durmak çok gerekmiyor. Böyle bir 1,5 katlı yapılabiliyor. Havuz konusunda da mobil bir havuz yine yapılabilir belki. Taşınabilir bir havuz. Ya da bölgede izinler alınabiliyorsa tabii ki arsanıza havuz yapabilirsiniz. Yani Ama o da imara bağlı değil mi? tabii yapı olarak izninizi tabii. gerektiren bir yapı havuz. Ama bunun da mobilleri var. İstenirse alabiliniyor. Tabii her şeyi mobil yapacağım derseniz o da Havuzun da mümkün. mobili var yani. Evet. Süper. O zaman soruyorum. Evet. En önemli şey acaba kaç para? Peki tasarımla fiyat muhtemelen paralel ilerliyordur. Çok Biraz değişken. bize tasarımlardan ve bütçelerden bahsedebilir misiniz? Yani belki de şöyle en ucuz tiny house'u belki anlatabilir, en pahalısını anlatabilir ve bunun içinde bulunduğumuz tiny house'u birazdan gezeceğiz. Onu hani bize ölçeklendirebilirsiniz. Tabii. En ucuz tiny house tabii bir trailer ihtiyacımız var. Altta yola çıkabilmesi için gereken bir aksam var ve üstünde de yine konforlu yaşayabilmeniz için gereken belli özellikler, belli kaplamalar, yalıtımlar var. Bunlarla birlikte baktığımız zaman belki tek katlı ve çok büyük olmayan bir tiny house 200-250 bin TL'ler civarından başlıyor olabilir günümüzde. Ama üst sınır açıkçası size kalmış. Yani içinde kullanacağınız malzemeler, ebatlar, burada dış kaplamalar, ekipmanlar bunların hepsi etkili. 500 bin liralara da çıkabilir. Daha da yukarı gidebilir. Ama optimum şu anda içinde bulunduğumuz bir tiny house şu anda muhtemelen 400 bin civarlarında sahip olabileceğiniz bir ürün. Bunu iyi yapan nedir? Yani 400 bin şu tüylü şeyi çektim. Tüylü. Buyurun bu konudaki fikrinizi alalım. Bunu iyi yapan şey nedir? Yani işte ahşabından mı bahsediyoruz? Yalıtımından mı bahsediyoruz? Evet, hepsi aslında. Yalıtımı önemli. İçeride sonuçta bir yaşam var. Bu yaşamı konforlu kılmak için yalıtımı iyi yapmamız gerekiyor. Sıcakta ve soğukta içeride bir şekilde rahatsız olmamalısınız. Onun dışında tabii ki kullanılan malzemeler, malzeme kalitesi de önemli. İçeride sonuçta bir yine yaşama yönelik bir hareket oluyor. Burada yıpranmaları öngörerek düzgün malzemeler kullanmak lazım. İçeride kullanılan boyalar mesela insan sağlığına
uygun materyaller olmalı. Biz burada belli markaların boyalarını kullanıyoruz sadece. Onun gibi aksesuarlar da önemli tabii. İşte mutfak, banyo ekipmanları, uzun süre arıza çıkarmayacak ve sağlam ürünler olmalı. Kolay kullanılan ürünler olmalı. Pencereler aynı şekilde. Bunların hepsi tabii fiyatı etkiliyor. Müthiş bir soru geldi aklıma. Nedir? Müthiş bir soru. Müthiş bir soru, ek soru geldi aklıma. Ben 3 ay yaşadım. Lanet olsun bu hayata. Gidiyorum ya, normal eve geçeceğim. Ben daireye geri döneceğim. İkinci el piyasası ne bunun? Yani ne yapacağız bunu? Bunu size geri mi vereceğiz? Geri versek alıyor Sahibinden musunuz? satılır mı? Satılır. Gerçekten. Satılır. Siz tabii. veya alıyor musunuz mesela? Atıyorum. Yani bu tamamen şu anda aklıma geldi. Sizinle konuşurken ben bir tiny house'a geçsem mi, yaşasam mı, ya sıkılırsam falan böyle ne yaparım gibi şeyler düşünüyorum çünkü. Evet, yani tiny house imalat durumunda şu andaki imalat süreleri uzun olduğu için, yani 2-3 aylar civarı olduğu için hemen ihtiyacı olan birisini bulursanız hızlı bir şekilde satılır diye düşünüyorum. Tabii çok ciddi bir ikinci el piyasası şu anda yok. Yeni bir pazar, yeni bir sektör. Ürünler geliştikçe ya da markalar biraz daha oturdukça bu da oluşacaktır. İkinci eller oluşacaktır. Kiraya verebilirsiniz. Bu da bir alternatif. Aa evet. Evet, Doğru. elinizde çünkü bir meta var, kiraya vereceğiniz bir Kontrat yapı. mı yapıyoruz? Tabii yani kiralanabilir insanlara. kiraya Airbnb. verebilirsiniz. Airbnb olabilir. Booking. Peki şimdi diyelim ki bizim bir müşterimiz aradı ve biz ona harikulade onun tam arzusuna bir arsayı bulduk. Hizmet bedeline kadar diyoruz. İndirim var mı? Emlakçı. Hizmet bedelinde indirim var mı? Diyelim bulduk ve Hakan Bey dedik, arayın, Hakan Bey'den müthiş güzel bir tiny house alın. Ne kadar zamana ihtiyacı var? Yani size siparişi verdi. Kaç gün içerisinde evine teslim, anahtar teslim bir şekilde hayatına başlayabilir? Yaklaşık 2 ile 4 ay arası değişiyor. Allah'ım ben yaz sonuna mı sahip Evet. olacağım yani? Şu anda bakınca hazırda yok. Bizim ev arsa satışlarımız bitti. Ben de hadi gel gidelim. Bu yaza satamayacaksak. O kadar uzun yani aslında. Tabii aslında yine ne istediğinize bağlı olarak değişken ama 2 ay minimum bir süreyi öngörmek gerekiyor. Evet, bir mekanda ferahlık vardır. Tekrar yaşıyoruz. Başka bir tiny house'a geldik. Buraya ben bayıldım. Buraya hiç sormayın. Ben bunu aldım. O yüzden şu anda. Kaç para demeyin. Peki. Burası satıldı. Burası satıldı. Hayır, aslında buralar Hakan Beyler kiraya veriyorlar. Evet. Dereköy'de harikulade bir bahçe içerisinde şu anda kiraya verdiğiniz 2 ünite var Evet, galiba. 2 değil mi? ünite var. Yakında 3 olacak. Ne kadar? 3. de olacak. Gelecek. Şu anda ne kadar? Evet. Kira sorusu da geldi. Şu anda evet Nisan ayındayız. Bir 1000 TL'ler civarında geceliği, evet günlüğü veriliyor. Yaza doğru 2500'ler civarında olacak gecelik Okey. fiyatı. Yani- Size nereden ulaşabilirler? Bize Instagram sayfamızdan, Airbnb'den İsmi nedir? Hideaway Bodrum. İlk gelecek olanları öneriyor musunuz? Bodrum'a ilk kez gelecek olan kişiler bence bunu deneyimlemeliler. Yani nereden geliyorsanız gelin. Yani bir şekilde bunu öncelikle deneyimlemeniz lazım. Bodrum'da yaşıyor olsanız bile tiny house'ta kalıp yaşayabilir miyimi görmeniz lazım. Yaşam tarzınıza uyuyor mu, uymuyor mu? Ondan sonra karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Meltem'in geldiği gibi 2 kamyon eşyayla gelip merhaba tiny house hoş geldin. Giriyor. Buralar dolap. Bambaşka bir kafa. Bambaşka bir yaşam. bir Evet, yaşam. minimalist yaşam. Arda sorun var mı? Yok, ben bütün soruları sordum. Kafamdaki bütün soru işaretleri gitti. Çok çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Katıldığınız Sağ olun. için Rica ederim. harika. Sağ olun. Biz sizin de yine Instagram adresinizi buradan yayınlayacağız. Tüm sorularınızı Hakan Bey'e Instagram aracılığıyla iletebilirsiniz, sorabilirsiniz. Eminim şu anda olduğu gibi o zaman da yardımcı olacaktır. Teşekkür ederiz.
Patatesçiler. Evet, bu haftanın restoranını tabii ki de Arda Mehter seçti. Çünkü yine bir Gümüşlük klasiğiyle karşı karşıyayız. Yine Gümüşlük'te bir restoran varsa ben tavsiye etmişim. Hiç ben bilmiyorum, alakam bile yok. Yani Sen ilk defa mı geliyorsun? İlk kez geliyorum buraya? yani. Burası gerçi çok yeni yani. Bir sene falan olmuştur açılalı. Yaz kış Ama açık. muazzam yaz kış açık ve kışın en soğuk günlerde bile burada müşteri vardı. Acayip güzel bir yer. Görünce İçeri bayılacaksınız girdim. zaten. İnanamadım arkadaşlar. Sanki Böyle burada böyle bir yer olduğunu inanamıyorsun değil mi? Yemin ediyorum Evet. inanamıyorsun çünkü Bodrum merkezinde bile böyle mekan Evet, çok az olduğu gerçekten için. öyle. Hani böyle sanki Vamosvari alıp Evet, buraya evet, taşımışsın evet. falan ya. Burada yaz kış böyle bir mekanın açık olması müthiş bir şey yani. Gerçekten öyle. Hadi. Gelin gezdirelim. Soğuk çocuk, hadi. Nasıl buldun mekanı? Mekan şaşırdım. Ama ben her mekanda böyle kendimmiş gibi şey yapmıyor muyum böyle bu gururla ve kere bu yazmıştı onurla, ya. evet yani. Ama Mekan onu kendimde görüyorum yani. Yani resmen Ama getirdiği hissediyorum. mekanlara o kadar inanıyor ki yani Evet. o da çok önemli. Bak diyor. Bir de böyle içine doğuyor böyle. Bugün Greta dedi mesela. Çat diye. Pat yani. diye çıkıyor bir Pat şeyler. diye çıkıyor. Ama niyeyse hep Gümüşlük tarafından çıkıyor yani. İşte tam uzmanlık alanı. Uzmanlık alalım. Aynen öyle. Diyorum ki nerede ev satmak istiyorsun? Uzmanlık alanı neresi? Gümüşlük Kadıkalesi. Süper. Harika bir mekandayız. Konuşmamıza hiç gerek bile yok. Yani mekanla ilgili. Sadece galiba menüsünde herhalde bildiğimiz kadarıyla hamburger, makarna. Pizzaları çok meşhur. Evet. Ördek var. Ördek muazzam. Ördek çok çok güzel. Onların hepsini zaten bir iki tane bir şey göstertelim, şey yapalım. Evet, kokteyller galiba Kokteylleri çok iyi. çok güzel Anladığım gerçekten. kadarıyla. Her şeyi bir tarafa bırakın. Müthiş Muazzam bir manzara. var. Gümüşlük'te çünkü özellikle burada yapılan bazı projeler var. Onların hep gün batımı müthişti, hatırlıyorum. O yüzden bu lokasyon olarak acayip denk gelmiş. Çok keyifli yani bir yer. burayı muhakkak ziyaret edin. Hiç kendinize o diğer kalabalıklarda falan yormayın. Hemen buraya koşa koşa gelin yani. Rezervasyonunuzu yapın. Gene Bodrum bizden sorulurun. kullanırsınız. Şimdi konuş. Bu da gayet ciddileşecek yakında, biliyor musun? Bence yapalım bunu. Bu da konuşacağız. Şimdi biz bugün Hakan Bey'den çok Önemli bilgiler aldık. aldık. Çünkü burada bize en fazla gelen 2 tane soru vardı zaten. Birincisi arsa var mı Meltem? Hani Evet. birkaç arkadaş alalım ve bir ev yapalım beraber veya evler yapalım. Veyahut da tiny house prosedürü nedir? Evet. Yani şu anda çok acayip trend zaten. Videonun başında da söyledik. Yani müthiş bir trend bir konu. Herkes merak ediyor. Herkes bizi arıyor. Bugün bayağı bir detay bütün soruları sorduk. Hakan Bey de çok sağ olsun muazzam güzel cevaplar verdi. Umarım sizi de Evet, umarım aydınlatmışızdır. tatmin etmiştir diye tahmin ediyorum. Bundan sonra aslında Ya bundan sonra hemen olmasa bile böyle bir iki video arkasından Bodrum'da arsa fiyatları, ufak parsel satılıyor mu? Veya Bodrum'a yakın yerlerdeki ufak parsellerin durumu nedir? Bunlarla ilgili bir video yapacağız. Çünkü bu bize en fazla gelen soru. Biliyorum merak ettiğinizi. Çünkü o top bir, en başta O mutlaka yüzden arsa. en yakın zamanda yani bir ya da iki video arkasından bunu hazırlayacağız. Bu bir ayrı bir uzmanlık alanı olduğu için de konuyla ilgili olan kişilerden de destek alacağız. Evet, röportajlar yapabiliriz. Kimler olduğunu söylemeyelim şimdilik. Evet, bizi izlediğiniz için bu hafta da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok bir yorucu videonun ama daha sonuna geldik. çok keyifli bir haftaydı. Bir videonun daha sonuna Çok geldik. da önemli bir konuya değindik Evet, bence. bunu aradan çıkardığımıza çok seviniyorum. Herkesin ihtiyacı çünkü. Bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Bizim için ederiz. çok keyifli bir konuydu. Bir an önce yapılması gereken bir videoydu. Çok soru gelmişti. Çok fazla soru gelmişti. Bizi Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'a taşınmakla ilgili, gayrimenkulle ilgili tüm konularda arayabilirsiniz. Destek vermeye hazırız. Çok mutlu oluyoruz sizden gelen telefonlara, sizlerin taleplerinize. Ev arıyoruz diye arıyorsunuz, evimizi satmak için arıyorsunuz. Evet, evet. Müthiş bir ilgi alıyoruz. Size çok teşekkür Çok ederiz teşekkür şimdiden. ediyoruz. Yaptığımız şeyin karşılığını almak çok keyifli. Gerçekten öyle. Biz de devam edeceğiz bu videolara. Evet, biz de devam edeceğiz. Unutmayın, Bodrum. bizden sorulur. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.